Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Access Bars eğitmeni Esen Bostancı. Esen Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Access Bars nedir? Nasıl uygulanır? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki Access Bars başımızın üzerinde bulunan 32 noktaya, ki biz bunlara bar diyoruz, hafif dokunuşlarla, parmak ucu dokunuşlarıyla uyguladığımız bir proses. Bunun amacı kişiyi, kişinin bedenindeki zihinsel ve fiziksel blokajlardan kurtulmasını sağlamak. Access Bars, arzu etmiş olduğumuz yaşama bizi yönlendirir mi, katkısı var mıdır? Evet, hepimiz hayatta birçok şey isteriz ama onu hayatımıza çekmekte zorluk yaşarız. Bunun sebebi aslında daha önceden yaşadığımız deneyimler ve bu deneyimlerle ilgili bakış açılarımızdır. Bu bakış açıları aslında bizi sınırlar, kısıtlar. İşin ilginç yanı da bu bakış açılarının %99'u bize ait değildir. Dolayısıyla o sınırladığı alanlarda bizler etrafımıza bir bariyer öreriz. Ve bizde o kadar çok bakış açısı var ki bir süre sonra o bariyerlerin içerisinde hapsoluruz. Dolayısıyla yeni bir şeyi hayatımıza çekmekte ya da arzu ettiğimiz hayatı yaşamakta zorlanırız. Bu nedenle Access Bar seansından sonra, ki Access Bar seansının yaptığı şey şudur: bariyerlerin tamamen temizlenmesi ve onlardan bir nevi kurtulmak. Daha sonra kişi alan temizlendiğinde istediği şeyi kendine ya da hayatına daha rahat dahil eder. Peki Esen Hanım, Access Bars eğitimi almak isteyen kişiler referans aracılığıyla mı sizinle iletişime geçiyor? Sizlerle, yani eğitim grubuna katılıyor. Yoksa yani hangi noktada sizi buluyorlar? Access Bars yapmalıyım ben diye. Evet, genelde Access Bars eğitimini seçen kişiler Access Bar seansı almış olan kişilerdir. Çünkü onlar aslında hayatındaki, tabii ki hayatındaki değişiklikleri fark edip bunu devam ettirmek isterler. Dolayısıyla burada benim için başka ne var diye soruyorlarsa direkt Access Bars eğitimini tercih ediyorlar ve talep ediyorlar. Bize birazcık daha somut bir şekilde nasıl yaptığınızı simüle eder misiniz? Mesela işte başta dediğiniz 32 tane nokta var. Bu noktalara belli basınçlarla bastırıp o sırada telkinler mi yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Aslında telkin yapmıyoruz. Bunun öncesinde tabii bir sohbet süreci oluyor her zamanki gibi. Fakat burada hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bir seans esnasında hiçbir telkinde bulunmamıza gerek yok. Bildiğiniz bu parmak uçlarımızla kafamızın değişik bölgelerinde, mesela işte Access Bars'taki bars dediğimiz kısım buradaki noktalar. Onlara biz bar diyoruz aslında. Her bir bar herhangi bir konuyla ilgili bir bakış açımızın bilgisinin depolandığı yer. Diyelim ki parayla ilgili benim bakış açılarım var. Paranın nasıl zor kazanılacağı ya da nasıl kazanılmayacağı ile ilgili. İşte para barının olduğu noktaya parmak uçlarımla dokunuyorum. Bunların süreleri aslında kısıtlanmıyor, fakat yani belli bir süresi yok. Fakat baştan sona bir Access seansı yaklaşık 60 dakika ile 90 dakika sürüyor. Bastırıyorsunuz sonra. Evet, bastırıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Kişi orada istediği her şeyi düşünebilir. Gerçekten enerjetik olarak değişimin yaşandığı, orada bir nasıl diyelim, elektriksel bir boşalma yaşanıyor aslında. Orada biriktirdiğimiz o, biliyorsunuz, bakış açısı dediğimiz düşüncelerimiz, duygularımız, bunların hepsi enerji. Orada yoğunlaştırdığımız ve sıkıştırdığımız o enerjinin tekrar oradan akışını sağlıyoruz. Yani konuyu belirliyorsunuz. Konuyu, Örnek veriyorum, para ya da aşk ya da duygusal bir konu. Evet, Konumuz var, belli bir noktası var. Ona mı odaklandırıyoruz kişiyi? aslında Access Bars. odaklandırmıyoruz. Çünkü bir bar seansında bütün bunları içeren tüm noktalara tek tek dokunuş yapıyoruz. Dolayısıyla aslında kişi belki ilişkilerinde sorun yaşadığı için gelmiş olabilir bize. Fakat aynı anda diğer gençlikle ilgili, sağlıkla ilgili, bedeniyle, cinsellikle, ne diyelim, bunlarla ilgili bakış açıları da o arada zaten tekrar blokajları kaldırılmış oluyor. Şimdi
Evet, pardon. Buyurun. Çok pardon. İşin en güzel tarafı bunun genelde tek seansta etkilerinin tamamıyla görülebilmesi. Şimdi bastırıyorsunuz, bekliyorsunuz. Sonra Bekliyoruz. Şöyle, 90 dakika bekliyorsunuz. evet, bekliyoruz. Bu süreçte Access Bars'ın, daha doğrusu Access Consciousness'ın felsefesinde bir takım temizlik cümleleri vesaire var. Bunları da kişi duymak zorunda değil, içinizden söyleyebilirsiniz. Bunlar barların çalışmasıyla ilgili. Yani şöyle diyebilirim, bir kişiyi çağıracaksınız yanınıza. Atıyorum, Ali gel diyorsunuz. Ali'nin adını sesleniyorsunuz. Şimdi ben de orada para çalış der gibi, para barı çalış. Böyle bir komut veriyorum. Bu komut verildiği zaman enerjetik olarak orada çalışma başlıyor. Zaten dokunuş olduğunda enerji akışı başlamış oluyor. Kişiler olumlu yönde hayatlarına etki gösterdiği için bu çalışma devam etmek istiyor. Yani daha da örnek veriyorum, bugün geldim, para çalıştık ya da duygu çalıştık. Evet. Ya da ayrıldım, onu çalıştık. Sonrasında devamında hayatında bir olumsuzluk yaşadığında ya da bir kaygı yaşadığında ya da kendini kötü hissettiğinde seanslara devam etmek istiyor. Doğru mu? Tabii ki devam etmek istiyor. Zaten tamam, dönüşüm tek seansta da olabilir, birkaç seansta da. Fakat tabii ki daha ileri yaştaki kişilerin deneyimleri ve birikimleri biraz daha yoğun olduğu için onlar birkaç seans gelebilir. Tamamen hani bu blokajların kaldırılması için. Fakat bunda hiçbir sınırlama yok. Yani kendisini kötü hissettiğinde ya da ne zaman isterse bu seansı yaptırabilir. Ya da eğitimlerini, dediğim gibi eğitimlerini almışsa o zaman da elindeki araçlarla aslında zaten hani bulunduğu noktadan daha yukarıda nasıl olacağını biliyordur ve aslında artık oraya düşmesi çok zordur o kişinin. Access Bars'ın birebir eğitimle olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Yüz yüze. Online olamıyor. Evet, yüz Birebir yüze. temas gerekiyor. Kesinlikle uygulamalı bir proses olduğu için yüz yüze. Peki baş dışında mesela ayaklara yönelik olarak da bir takım şeyler yapılır. Bunun yani kafa dışında başka bölgelere de uygulanması var. Mesela kulak memesi, kulak işte kıkırdakları ya da ayaklar gibi ya da Şimdi- eller gibi. Access Consciousness'ın Access Bar sınıfı aslında bu felsefeye ya da bu yönteme giriş sınıfı, temel sınıfıdır. Bunun yanında bu sistemin birçok sınıfı var. Bunlardan bir tanesi de beden sınıfıdır. Beden sınıfında da yaklaşık 60'a yakın uygulamalı proses vardır, beden prosesi. Orada da yine bedenin farklı yerlerinde aynı şekilde dokunuşlar uygulayarak fiziksel ve zihinsel blokajlar temizlenir, kaldırılır. Peki refleksoloji var biliyorsunuz. Ondan farkı ne? Bir. İkincisi de bazen bu kafalara öyle küçük iğneler dokunduruyorlar. Bununla olan farkını da söyler misiniz biliyorsanız? Şöyle, aslında Access'te şu yoktur. Bir şeyi bir şekilde kategorize etmek yoktur. Aslında her şey olması gerektiği gibi oluyordur. Yani diyelim ki belli bir prosedür yoktur. Belli bir sınırlama yoktur. Siz ne zaman bir yerde bir şeye sınır çizerseniz, bir şeyi tanımlarsanız işte orada aslında kendinize bir bariyer oluşturursunuz. Dolayısıyla bu yöntem, yani bunlar yapılırken şu şekilde olmak zorunda ya da bu şekilde olmak zorunda gibi herhangi bir zorunluluk yoktur. Evet, temel prensipleri var ama sırasının önemi yoktur. Çünkü siz neyi nerede tanımlayıp kategorize ederseniz, dosyalarsanız ona uymak için çabalarsınız ve onun dışına çıkamazsınız. İşte özgürleştirdiğimiz noktada burada başlıyor. Bir de şey olarak Access Bars'ta şu var. Aslında bütün kişisel gelişim araçlarında bu var. Kişinin kendisinin farkına varması. Aslında birçok şeyi kişi kendisi zaten biliyor. Fakat bildiğinin farkında değil. Dolayısıyla ona alanlar açarak, yani bir Access Bar seansı aldığınızda aslında bu bakış açılarından kurtulduğunuzda alanlarınız açılır ve aslında kendi iç benliğinizden, kendinizin ne istediğini ya da neyi bildiğiniz ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla kendiniz her şeyi biliyorsunuz ve
Sizin için en doğru ne varsa onu biliyorsunuz. Böyle bir yola girer. Çok teşekkür ederiz vermiş Rica olduğunuz bilgiler ederim. için. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bugünkü program konuğumuz Access Bars eğitmeni Esen Bostancı'ydı. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.